Çocuk yapmayanlar için robot satıyorlar. Bir bebekmiş gibi. Dünyada en çok otomat olan ülkeye hoş geldiniz. 35 milyon kişinin yaşadığı dünyanın en büyük metropolü burası. Sadece alışveriş için bile Japonya'ya gelen Türkler var. Dünyanın en pahalı üzümünü göstermek istiyorum. Şu kadarcık şey 15 dolar. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Like a baby. Çocuklarınız da izleyin bu videoyu özellikle. Hadi bakalım. Harika bir Tokyo gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun gittiğim en iyi ülke, en farklı olan Japonya ayağına hoş geldiniz. Böyle bir şehrin merkezinden sizlere merhaba demek istedim. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. Buraya ilk bölümde sizlere nasıl geldiğimi anlatmış ve Japonya'ya gelirken nasıl bir plan çıkarmanız gerektiğine kadar bahsetmiştim. Bugünkü bölümümüzde ve ilk günümüzde Japonya ve Tokyo'ya dair sizlere hem çok güzel bilgiler vereceğim hem de bu çok sevdiğim şehre, ülkeye dair güzel böyle bir gezi yapacağız birlikte. 35 milyon kişinin yaşadığı dünyanın en büyük metropolü burası. O kadar büyük bir yer ki ama ona rağmen insanların bisikletle gezdiği bir yer ki burası. Benim hayranlıkla dolaştığım dünyanın en örnek mega kentlerinden bir tanesini sizlere aktarmak istiyorum. Bugün akşama kadar bir günümü göstereceğim sizlere ve birlikte yiyeceğiz, içeceğiz. Hem Tokyo'yu hem Japonya'yı daha yakından tanıyacağız. O yüzden sizlere ekranlarınızın başında şahane bir seyir diliyorum. Beni günün artık hangi saatinde izliyorsanız kahvaltıdaysa afiyet olsun. Akşamsa çaylar, çekirdekler hazırsa keyfini çıkartın. Bana da harika bir Tokyo gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şu anda bulunduğumuz yerin ismi Shinjuku. Aslında Tokyo'da devasa bölgeler var ama biz hakkımızı buradan yana kullandık. Çünkü buradan bir Yamatomo gibi bir hatları var bunların, metro hattı. Bir O yapıyor. Bütün ağları birbirine bağlıyor ve burası da onların en merkezi yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Böylece ulaşım kolay olacak dedik. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Otelden çıktık. Manzara bu. Yani her yerde gökdelen de var. Böyle tek katlı binalar da görüyorsunuz. Bunu nasıl korumuşlar insan anlayamıyor gerçekten. Yani ben hep şunu düşünüyordum. Bir Hindistan'daki gibi ya da daha az gelişmiş bir yerdeki gibi sürekli insan selinin olduğu, sürekli bir kaosun, karmaşanın, trafiğin olduğu bir yer bekliyordum. Ama bakın böyle sakince de gezebiliyorsunuz Tokyo'da. Herkes maske takıyor ya. Tokyo'da ya maske görürsün ya şemsiye. Niye? Şemsiyeyi yanmamak için güneşten korunuyorlar. Maskeyi de iki seçenek var bildiğim kadarıyla. Bir, güzel görünmediğini düşünenler takıyor. Bir de hastalık kapayım ya da kaptırmayayım diyenler. Ama o kadar çok maskeli gördüm ki yani pandemi döneminden sonra en çok maskeyi burada görmüş olabilirim. Tertemiz ya. Bu gezime yalnız çıkmamıştım. İlk bölümde tanıştırmıştım. Dıdıdıdım. Kardeşim Şafak Pehlivan da benimle. Heyecanlı mısın? Evet. Nasıl ilk izlenimler? En çok ne şaşırttı? En çok buranın temizliği. Temizlik sinir bozucu değil mi? Aynen öyle. Saygı? Saygı çok fazla. Şafak şeye çok şaşırdı mesela. Çok farklılar yani. Benim hep bu Japonya bu kadar iyi dememin aslında en temel sebeplerinden bir tanesi insana olan saygıları. Bir yerde inşaat oluyor. 20 kişi yolda önlem alıyor. Ben size gösteririm onu birazdan. O çok ilginç bence. Başka bir yerde göremezsin bunu. Birazdan canlı canlı bir sürü yerde gösteririm size de. Acız kahvaltıyla güne başlayacağız. Şansımıza o kadar güzel bir hava var ki şu anda Tokyo'da. Pırıl pırıl cam gibi bir gün yaşıyoruz. Biz de şimdi bir bakery bulduk, fırın. Orada kahvaltı yapacağız. Bunların kahvaltılarını yiyemezsiniz. Pirinç yiyorlar, yosun yiyorlar. O yüzden bizim alışık olduğumuz tatlar kesinlikle değil. Şöyle bir yerde kahvaltımızı yapacağız. Bakın yukarıdaki reklam panosunu görüyor musunuz? Her şey çizgi film gibi. Dün koca koca adamlar televizyonda gördüm, ellerinde böyle ayıcık vermişler, oynuyorlardı mesela. İnsanları gerçekten böyle bir anime hayatının içinde yaşatıyorlar ve herkesin bir anime karakteri olabiliyor. Onu pazarlar, çarşılar var, oraya gittiğimde göstereceğim. Burası da en azından sabah kahvaltısına doymak için bize oldukça yakın bir mutfak olduğu için tercih ettiğimiz yer. Hadi bir kahvaltımızı yapalım bakalım. Japonya'daki ilk kahvaltı. Vay, güzel görünüyor Şafak. Bak her şey var. Hamur işi, kruvasanlar, peynirli ekmek yapmış mesela. Cheese bagetler var. Şurada sebzelileri var. Domuzlu. Onlar domuzludur evet. Şurada bayağı bir hamur işleri var, kruvasanlar var. Bunlar tatlılar. Şöyle bir mekandayız. Aç kalmayız. Günümüz güzel geçer.
Şöyle bir kahve söyledim. Yanında kruvasanım var, tatlım var. Şurada pizzamsı bir şey var ama kahvaltılık. Şafak ondan söyledi. Kruvasan söyledi. Matcha çayı buna 2354 ödedik. Yani yaklaşık olarak 15 dolar. Yani Japonya şartlarında gayet iyi. Aslında Türkler Japonya'yı çok pahalı sanıyor ama Japonya artık pahalı değil. Eskiden çok pahalıydı ama son 3-4 yılda paralarına müdahale ettiler. Bildiğiniz değerlerini düşürdüler ve şu anda bize göre hiç de öyle düşündüğünüz kadar pahalı bir ülke olmadığını canlı canlı görün istedim. Ben bunu Türkiye'de yediğimde de aynı parayı veriyorum. Hemen hemen birçok şeyde bence Türkiye ile fiyatlar aynı zaten. Göreceksiniz. Karnımızı doyuralım, hadi afiyet olsun. Ben Japonya'ya gideyim. Zeytin, peynir, menemene doyayım. Sabah kahvaltısında istediğim her şeyi yiyeyim diyorsanız Japonya'ya gelmeyin. Aha da en son böyle olursa. Kruvasan devam. Kruvasanla devam edersiniz. Tabi dünyanın hiçbir yerinde kahvaltı yok, bu konuda biliyorsunuz. Hani artık binlerce kez söylemiştim. Kahvaltımızı yaptık kruvasan kahve keyfiyle. Şimdi bu Shinjuku bölgesini sizlere birazcık göstermek istiyorum. Burada parklar var. Şehri, Tokyo'yu tepeden izleyebileceğiniz çok önemli bir bina var. 24 saat açık alışveriş merkezleri var. Bu alışveriş merkezlerinin çoğu kapanmıyor. Bunun örneğini hiçbir yerde görmedim. 24 saat açık alışveriş merkezi konusunda. Varsa siz yazın yorumlara. Bunları sizlere göstereceğim. Videoda başlarken bir Denizciğim iyi yolculuklar, dünya turunu severek takip ediyoruz deyip bir de videoyu beğenirseniz dostlar şöyle rekor bir beğeni gelsin ki sonraki videomda böyle 10.000 beğeninin üstü gelirse çok daha iyisini yapabiliyorum. Çok daha motive olabiliyorum. İşimizi daha iyi yapabiliyoruz. Takdiri sizlere bırakıyorum. O yüzden ne yazık ki YouTube'un böyle bir çalışma sistemi var. Verdiğimiz emekler için bizi böyle küçücük de olsa desteklerseniz sevinirim. Şimdi birazcık alışveriş tarafını göstereyim sizlere. Çünkü sadece alışveriş için bile Japonya'ya gelen Türkler var. Fiyatlar gerçekten fark ediyor. Ki ben PlayStation almıştım. Geçen 2 sene önce buraya geldiğimde Türkiye'den %50 daha ucuzdu. Instagram bir hayalin peşinde de paylaşmıştım. Bakarsınız oradan. Bunu da göstermek lazım ama aynı zamanda size bir de buranın parklarını göstereceğim. Yani parkları bile o kadar temiz, o kadar düzenli, o kadar harika ki bu kısmı da göstermezsek eksik kalırdı. Hadi bakalım, böyle bir rotamız var bugün. Şöyle aşağı doğru sallanarak gidelim. Sizlere dünyanın en pahalı üzümünü göstermek istiyorum hanımlar beyler. Şu kadarcık şey 15 dolar. Minicik. Bakın taneyle satılan bir armut görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 2,5 dolar. Şu incir paketi 15 dolar. 6 tane var sadece. Mandalin de 9 dolar. Bak bu yine iyiymiş. Bunun asıl salatalık olanı var. Salatalığın tanesi burada 3 dolar falan. Akşam Şafak'la yemek yemeye gittik. Et geliyor mesela sınırsız. Bir tane domates vermiyorlar. Aynen, yok. Domates etten daha pahalı çünkü. Burada hazırlıklı olun. Böyle serin serin bir alışveriş merkezi bulduk. İçinden yürüyerek gidiyoruz. Times Square adında. Burada çok ilginç kültürleri, gelenekleri var. Eyvallah ama batıya da çok yaklaşmışlar artık. Olimpiyatlara kadar birçok tabela bile İngilizce, Latin alfabesinde değildi. Yani Japoncaydı. Aslında bu değişimi son 5 yılda yaşıyorlar. 6 yıla çok hızlı bir şekilde. Ve şu anda özellikle gençler İngilizce konuşuyorlar. Ben buraya 2010'larda gelmiştim mesela ilk zamanlar. O zaman hiç İngilizce bir işe yaramıyordu. Niye söylüyorum bunu? Sanki artık Japonya'ya da geldiğinizde Batı'nın her bir detayını görebiliyorsunuz Doğu'yla beraber harmanlayıp. Bu da onlardan bir yüzü olsun diye size gösteriyorum. Ben fiyatları çok merak ediyorum. O yüzden size göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten şu ana kadar Japonya'yı gezerken 2 gündür hani ödediğimiz hiçbir fiyat koymadı. Hatta ucuz bile geldi. Bu nasıl robotmuş ya? What is it doing? Cleaning the house or taking care of baby? What's the mission of it? ちょっと僕はわからないぞ。こちらは何でしょう。 Amacı ne ki bu Berry robotun? Ana seviyor. あと鼻を触ると。 Burnuna dokun diyor. Demek ki çocuk yapmıyorlar, robot yapıyorlar. Çocuk gibi buna bakıyor. Piş 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 piş. Like a baby. 楽部へ。 Allah'ım yarabbim. Ben olayı anlamamıştım. Çocuk yapmayanlar için robot satıyorlar. Bir bebekmiş gibi. Bebek gibi sıcaklık da veriyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Like a baby. 楽はベイ。高い高いって。 Havaya at diyor. At bakayım. Bak sevindi havaya atınca. Japonya'nın geldiği son. Gel dokunmak ister misin sen de? Anlayacaksın bak gel. Git bak bir sev. Sıcaklık vermişler. サブレ。 Sabır. サブレ。 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 Ha kalk こ geliyor. の名前がサブ。 Bak geliyor böyle. Ay. 名前がわかる。サブレ。 サブレ。 Şey bak şey hissi vermişler mi? Bebek hissi.
Aynen. Türkiye'de olsa satar ya. Yani düşünün, çocuk sahibi olmama duygusunu bir robotla gidermeye çalışmışlar. Yorumu siz yapın. Çok ilginçti. Bunu hiçbir yerde görmedim. Düşün mesela evde bebek hissiyatını yaşamanız için aynı zamanda bu robot dolaşıyor. Hani evde bir çocuk sesi duymak istersin ya. İşte bu yalnız olmamak için bir aslında onların robotlaştırılmış bebekleri. Ne duydum, ne gördüm, ne de düşünürdüm böyle bir şeyin varlığını. Şok oldum. Bakalım bugün başka neler göreceğiz. O yüzden size Japonya'nın bu tarafını göstereyim dedim ya. Çok ilginç şeyler var. Aklınıza bile gelmeyen. Şimdi bizlerin en tanıdığı şey ne? Genelde işte iPhone, Samsung gibi bu telefon fiyatlarını kıyaslamak olur ya. Ben size bir tane örnek göstereyim. Şurada iPhone 17 Pro Max gelmiş mesela. 1 TB'ı 264 bin yen. Bu da 70 bin TL'ye falan denk geliyor. Aynı telefon Türkiye'de 150 bin küsür. Örnek veriyorum. Tabi bizde artık kayıt ücreti de 50 bin lira olduğu için alırsınız almazsınız karar sizin, yorumu siz yapın. Telefon kısmı için bunu söyleyebilirim ama diğer birçok ekipman konusunda da bu kadar farkı görebiliyorsunuz. Denk geldikçe paylaşırım. Onlarda kayıt ücreti vesaire olmadığı için mesela PlayStation 5'te öyle bir şey yok. Türkiye'deki fiyatı yarı yarıya fark eder. Aklınızda bulunsun. Uçak bileti de genelde benim mesela geldiğim ana hava yollarıyla 800-900 dolar gidiş dönüş. Buradan bir tahmini bütçenizi çıkartırsınız. Belki de sırf alışveriş yapmak için Japonya'ya gelmek bile daha mantıklı olabilir. Yorumu siz yapın. Ben elçiyim her zamanki gibi. Bana zeval olmaz. Denk geldikçe paylaşacağım. Dolaşalım bakalım. Sokaklara attık kendimizi. Güzel bir park var. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Yani utanmasam şurada çoraplarımı çıkarıp, ayakkabımı çıkarıp temiz çorap testi yapacağım. Şuraya bakın. Nasıl yani bunu insanlara nasıl anlattıklarını çok merak ediyorum. Bir tek çöp olmaz mı arkadaş ya? Bir tek. Bu bir köprü altı mesela. Ve köprü altı pistir. Dünyanın her yerinde pırıl pırıl bir köprünün altından geçiyorsunuz. Şimdi Shinjuku Parkı'na geldik. Burası çok büyük, güzel bir park. Kentin ortasında harika korudukları yerlerden bir tanesi. Ve bu halkın gittiği parka girişte para ödüyorsunuz. 500 yen yaklaşık olarak 3,5 dolar. Birazcık böyle koruma altındaki park gibi yapmışlar burayı. Diğer parklar böyle değildi mesela. Onları sonraki bölümde ben size gösteririm ama dikkatimi çeken bir şey göstermek istiyorum. Bu parkta sigara içmek dahi hepsi yasak. Oyun oynayamıyorsunuz. Gürültü yapamazsınız. Koşturamazsınız. No running diyor. Hayatımda ilk defa bir parkta koşmanın yasak olduğunu gördüm. Herhangi bir hayvan besleyemezsiniz. Hatta onu bıraktım. Fotoğraf, video çekmek bile yasak. Japonya'da sıradan yasaklardan birkaç tanesi. Evet hanımlar beyler, şu anda Shinjuku Parkı'nda yürüyorum. Ve sizlere bu videoyu yapma amacım hep verdiğim mesajlara da dikkate alarak bir yere bağlamak istiyorum. Çocuklarınız da izleyin bu videoyu özellikle. 35 milyon kişiyi bir kentte yaşatıyorsunuz. İçine 8 binden fazla park yerleştiriyorsunuz. Ve bazı parklar, şehir parkları o kadar büyük ki bakın karşıya kadar gidiyor. Yürüsek belki 20-25 dakika sürer. Sorum şu, nasıl yaptılar? Yani gerçekten bu kadar savaş görmüş, dibi görmüş bir toplum, ülke ne oldu da günümüze bu miraslarını taşıyabildiler? Bence bunun cevabı eğitim ve saygı. Japonlar Shinto gibi yaşar, Budist gibi ölürler. Ya da tam tersi de olabilir. Ondan emin değilim. Yani inandıkları şey şu arkadaşlar. Bir zeminin bile, bir taşın bile ruhunun, canının olduğuna inanıyorlar. O yüzden bu kadar saygılılar, bu kadar saygı gösteriyorlar ve özellikle ancestor yani köklerine bağlarını o saygıyı göstererek sunmayı çok severler. O yüzden bu insanların en büyük temel saygısı insana, doğaya, tabiata, bir taşa bile buradan gelir. İnanç sistemlerinden dolayı. Ama birçok yerde inanç sistemlerini görsek de muhafaza ve koruma konusunda eksiklerini görebiliyoruz dünyanın dört bir yanında. Lakin burası en iyi örnekleriyle başarmış yer bence. Bu parkı görünce de sizlere de ilham olması için paylaşmak istedim. Şöyle sonuna kadar keyifle yürüyeceğim. Darısı diğer olmayan şehirlerin, ülkelerin başına. En çok buna özeniyorum, en çok. Şöyle parkın artık çıkış noktalarından bir tanesini kullanacağız. Dönüş yoluna doğru geçtik. İçeride çok güzel tatlı böyle göller, göletler de vardı. Şurada bir çay bahçesi var ama gün batımını kaçırmak istemiyorum. Size şehri tepeden göstermek istiyorum. Buradan ayrılıyorum. Yine söylüyorum. Darısı olmayan diğer metropollerin başına böyle huzurlu noktaların.
Sizlere Tokyo'yu yukarıdan göstereceğim birazdan ama kapıdan çıkınca Şafak'la sohbet ederken de aklıma bir şey geldi anlatmadığım. Şimdi Japonlar affedersiniz aptal mı da bu kabloları yerin altına gömmeyi bilmiyor. Koskoca Tokyo'da her şeyi yapmışlar da elektrik kablosunu mu gömememişler? Hayır, bilerek yapmıyorlar. Deprem ülkesi olduğu için, yılda yüzlerce deprem olduğu için elektrik kablolarını yerin altına koyarlarsa, gömerlerse ulaşması zor olacak, hızlı onaramayacaklarını düşündükleri için böyle yerin üstünde tutmuşlar. Aslında işlerine gelmediği ya da bilmediği için değil, deprem ülkesinden dolayı böyle bir hızlı aksiyon almak için her yerde kablo gördüğünüzü sizlere belirtmek isterim. Ama en azından düzenli kablolar. Yani Tayland'daki ya da işte Endonezya'daki o kaos yok. Gayet pırıl pırıl bir şekilde sokakların ortasına entegre etmişler. Şu an Tokyo'da parkın içinden çıktık. Şöyle sakin bir yerdeyiz mesela. Kim der burada 35 milyon insan yaşıyor. Şimdi dolaşırken metro durağında canlı müzik duyduk. Bakın insanlar böyle yaşlılar dahil herkes kayda alıyor. Sanırım Korece okuyor. Hani herkes kitap okuyordu, kimse telefonla şunda bununla uğraşmıyordu. Yalan, öyle bir şey yok arkadaşlar. Yalan. Genci yaşlısı herkes telefon bağımlısı burada da. Herkes oyun oynuyor aynı zamanda. Peki Tokyo'da sigara içiliyor mu? Hayır, içilmiyor. Hiçbir yerde sigara içemezsiniz. Bir yer hariç gelin göstereyim. Şu ana kadar hiç sigara içilen yer gördün mü sokakta Şafak? Bir tane yok. Sadece böyle belli alanlarda smoking area yapmışlar. Burada sigara içebiliyorsunuz. Peki ilginç yanını söyleyeyim size. Tokyo'da değil sadece, bütün Japonya'da neredeyse bütün restoranlarda sigara içiliyor. Yani sokakta sigara içmek yasak, restoranda serbest. Bunun sebebi de şu: çok iyi havalandırma sistemleri var çünkü. Ve dışarıda çocuklara ona buna kötü örnek olunmasın diye böyle bir kültürleri var. Şu an koku var ya, başımı döndürdü. Çok yoğun kokuyor. İşte Japonya'da sigara içtikleri bir alan. Duman altı. Duman altı çok kötü. Bu arada darısı başımıza. Ben mesela bu konuya da daha önceden çok değindim. Düşünsene, sokakta gidiyorsun, elinde bebeğin var, ışıklara duruyorsun, yanında adam püfür püfür sigara içiyor ve bebeğinin yüzüne geliyor. O yüzden kesinlikle hiç içilmesin de, olacaksa da bence böyle olması lazım. Örnek olsun. Bence Japonya'dan almamız gereken detaylardan bir tanesi de bu. Dünyanın en büyük anime ülkesine hoş geldiniz, Japonya'ya. Öyle ki buradaki anime için üretilen kağıt tuvalet kağıdından bile fazlaymış, öyle diyorlar. Hatta dünyadaki animelerin %85'i Japonya'da üretiliyormuş. Animelerin çok büyük dükkanları, mağazaları var burada ama bununla beraber çok büyük bir oyun alanları da kurmuşlar. Mesela onlardan bir tanesi bu. Geliyorsunuz, paranızı yatırıyorsunuz. Buradaki ayılardan, hediyelerden artık hangisi ise onu almaya çalışıyorsunuz. Genelde de oyun 100 yen oluyor, yani $1 bile değil. Ve bunun gibi böyle binlercesini görüyorsunuz. Çok seviyorlar. Hatta böyle hırslanıp makineyi sallıyorlar. Yani o kadar bunlar için bir adrenalin aslında aracı bu makineler. Eğer ben bunu kazanırsam şey yapayım, takipçilerime hediye edeyim. Kesin bir de kazanıyormuşuz. 100 yen yatırdık. Şimdi kredi kartına geçiyor. 30 saniyem var. Nasıl başlatacağım ki? Başladı süre. Tam iyi işaret şeyi. Evet. Nasıl anlayacağım ama buradan göremiyorum. Şafak. Nasıl anlıyorsun ki onu? Hadi bakalım. Şafak oldu gibi. Oluyor. Ha? Oluyor. Bekle, bir şey yapma. Ben de alacaklar. Al. Bıraktı ama ya. Bıraktı son saniye. Bu hile resmen. Kaldırdığı şeyi bıraktı ya. Bozuk bir makine. Bu işte şeyi hissediyorsun ama bir anda hırslandırıyor seni. Mesela şu an bir daha oynayasın var. Ama bu oyuna düşmeyeceğim. Bildiğiniz aslında bunlar tuzak. Gördünüz mü aldığı şeyi nasıl bıraktı? Japon gençlerini belki de böyle kandırıyorlar. Her şey var. Bak, Pikachu'lar, dinozorlar, ayıcıklar. Ben kazanan bir tane gördüm şu ana kadar. O da dün. Onu da şöyle kazandılar. Adam bunu içini açtı, çalışan. Ayının yerini düzeltti. Sonra kapağını kapattı. Elemanlar geldi, hemen oynadılar. Oynadılar ve kazandılar aynı anda. Belki de bunun bug'ı budur. Kazandı mı? Almayacak, alamaz. Demirin dışına geldi, alamaz. İmkansız. O plastiğin dışına geldi de vermiyor. Devam. İnsan seline bakın. Şimdi Shinjuku'nun merkezine geldik. Şurada dünyanın en büyük 3 boyutlu kedisi çıkacak birazdan. Size onu göstermek istiyorum. Bekleyeceğiz. Herkes onu bekliyor. Böyle bir maskot buranın aslında. Burası da işte en ünlü Shinjuku bölgesinin kalbi. Burada işte restoranlar, kafeler, barlar, ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Turistik olarak da çok güzeldir. Keşif anlamında da iyidir. Aynı zamanda tatlı akşam mahalleleri var. Size onu da göstereceğim akşam olduğunda. Kedimiz geldi. Göstereyim, gelin. Evet, çıkıyor bakın. Şimdi kapının arkasında kafasını sürterek gelecek birazdan.
Aha. Böyle bir maskot. Sanki tepenizde çatıdan aşağı atlayacakmış gibi hissettiriyor. Dünyanın en büyük 3 boyutlu kedisini görüyorsunuz. Shibuya, Tokyo. Ve dünyanın en büyük metropolünde karşıdan karşıya geçilen en önemli yaya geçidi değil burası. Ama sıradan bir manzarası. Kimse kimseye çarpmıyor. Burada böyle çok tatlı ara sokaklar var. Özellikle akşamları canlanmaya başlıyor ve bu gördüğünüz minicik kafe, restoran, barlarda, izakayalarda insanlar Japon yemeklerini tadıyorlar. Harika mangal kokuyor. Bakın şurada içeride direkt mangalda yapıyorlar zaten. Böyle küçücük masa sandalyelerde oturuyorsunuz. Fiyatları da gerçekten çok uygun. Yani biz size önceki bölümde göstermiştik. Bir yere gittik, sınırsız et yedik. Kişi başı 40 dolar mı ne verdik? Ama yediğimiz et Wagyu eti yani. Hani birer kilo yemişizdir muhtemelen. O yüzden bugün akşam yine bir şey dener size gösteririm. Shinjuku'daki de en güzel yerlerden bir tanesi burasıydı. Bunun bir de büyüğü daha var. Onu da göstereceğim size, merak etmeyin. Ben de o iş. Planı yapacağım size. Bakın buranın adı Omodia Yokocho. İçeriye girdiğinizde o Japonya film sahneleri, film seti karşılıyor resmen sizi. Bunlar işte mangalcıları. 4 kişi anca sığıyor mesela oraya ama çok seviyorlar bu kültürü. Manzara yok, bir şey yok bu arada, görüyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki bir insan niye burada yemek yer, değil mi? Sıkış tepiş, içeride biri hastalansa diğerlerine saviyesinde geçer. Ama işte bu Japonya'da turistlerin özellikle çok sevdiği kültürel tecrübelerden bir tanesi. Çok güzel mangal kokuyor ama bak gerçekten. Şurada işkembeye kadar gördüm. Böyle ne yiyeceğinizi görebiliyorsunuz. Domuzlar da var pek tabii ki ama tavuk ve dana ağırlıklı şaşlıklar da olsa da biz daha çok onları tercih ediyoruz. Danaları da çok iyi. Kötü bir şey yemezsin. Bunun bir tavuk ve domuzlusu 250 yenmiş. Yani 1,5 dolar falan. Şu mangalın eskiliğine bak mesela. Gördüğüm en eski mangal. İlginç bir yer. Akşam yemeği saati geldi buralarda. Ama ben bir binanın tepesinden Tokyo'yu izleyip size de göstermek istiyorum. Akşam buraya yemek yemeye gelebiliriz. İlginç bir tecrübe olur değil mi? Hala yüzüm gülüyor ya. Hala şu duyguyu çok seviyorum. Ve muhtemelen ben Japonya'yı çok sevdiğim için burada mutluyum. Yine söylüyorum, benim dünyada gittiğim bir turist olarak en iyi ülke. Şu binayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama en üst katını sanki bulut gibi boyamışlar. Böyle bulutla bir bütün olmuş. Çok güzel görünüyordu. Bizim az önceki size gösterdiğimiz ara sokaklar bunun arkasıydı. Şimdi o belediye binasına çıkmak üzere yola düştük Şafak'la. Bak her yerde tax free var, görüyor musunuz? Yani bu mağazalardan ne alırsanız KDV iadesi alabilirsiniz. İster havalimanından ister buralardan da direkt fiyatı düşüp veriyorlarmış. Aklınızda bulunsun. Ben PlayStation alırken bana direkt tax free'li vermişti. O yüzden birçok fiyattan indirim yapılıyor turistlere Japonya'da. Bak siz benim dediğimi dinleyin ama yaptığımı yapmayın. Az önce sizi soktuğumuz market değil, güzellik merkeziymiş. Yüz silme jeli alıyordum neredeyse su yerine. Ben size şimdi gerçek marketleri göstereceğim. Böyle bir kaldırımda yürüyelim bakalım. Dünyada en çok otomat olan ülkeye hoş geldiniz. Sadece Tokyo'da 5 milyondan fazla böyle otomat varmış. Biz az önce markete girdik yanlışlıkla ama onu ayrıca gösteririm. Marketler de çok fazla ama otomatla yaşıyorlar. Bunu da sigara da alabiliyorsun, içki de alabiliyorsun, noodle da alabiliyorsun, hediyelik eşya da alabiliyorsun, anime karakteri de alabiliyorsun. Ne ararsan var. Bunlar mesela şu anda bir içecek makinesi ve İngilizce yazanlar da var, yazmayanlar da var. Mesela şu kahveymiş, şu limonlu suymuş, bu Monster enerji içeceğiymiş, şu kahveymiş yine aşağıdakiler. Sadece Asahi'nin kahveli bir şeyiymiş bu. İngilizce yazmıyor. Sadece isimlerini görebiliyorsun. Bu da natural mineral water olduğu için standart su. Biz bundan alacağız. Kartla alalım. Ne diyor? Okut diyor. Okuttum. Heh, çalıştı. 100'lük dedim. Japonya'da sınıfı geçemedik. Niye vermiyor? Tamam aldı. Heh, şimdi çalıştı. Diğer kartı deneyelim. Soracağım en son ya. Excuse me, how is it working? Do you know how I can pay with card? No. No have? ビザでも使える。ビザじゃあ JCB。タッチ。 It's not working? タッチ。好きなの。 Like で this. もう一回ヒットの。あ、来た。あ、いけた。 Arigato. Arigato. Aynısını biz de yaptık. Onlar yapınca oldu. Bir tane daha al. Gördün mü, fark ettin mi? Direkt kartla aldım. Tamam. Orada önce karta basmak gerekiyormuş. Jeton düştü. Suyumuzu aldık. Bu yaklaşık olarak 70 cent. Çok ucuz ya. Gerçekten. İsmi neymiş? Yine Asahi markasının. Burada Asahi biraları da ünlü Japonların. Bu da suları. Çok güzel.
Devam. Güzel geldi. Karşıdan karşıya geçerken hep bu sesi duyarsınız Tokyo'da. Onların yaya geçidi sesi bu. Şimdi şuradaki gökdelenlerden biri bu olması lazım. En yükseklerinden biri. Bunun tepesinde Tokyo'nun manzarasını izleyebileceğiniz bir gözetleme alanı var. Oradan Tokyo manzarasını görebiliyorsunuz. Oraya yürüyoruz. Çok güzel bir akşamüstü oldu. İnsanlar Tokyo'da işlerinden çıkıp evlerine giderken biz de bir hayalin peşinde gezimize devam edelim bakalım. Arkamda gördüğünüz yapı Tokyo Metropolü Yönetim Binası. 243 metre uzunluğunda 91'de yapılmış ve Tokyo'daki bütün belediye sisteminin yönetildiği bina bu. Bizdeki İBB'nin binası gibi düşünün. Ve burada en yukarıda 45. katta şehri tepeden görebileceğiniz ücretsiz bir gözetleme noktası var. Oraya çıkacağız. Ama yine Tokyo'da çok dikkatimi çeken ilginç bir şey göstereyim mi sizlere? İnsanlar bu yönetim binasının önünde hiçbir şeye aldırış etmeden şurada çimlerde uzanıp keyif yapıyorlar. Çok ilginç. Hadi bakalım. Binanın tepesine çıkalım. Bu arada uzaktan çok heybetli görünüyordu ama yakından gelince o büyüklüğünü daha iyi anlıyorsunuz. Bir de bu çok ödüllü bir binaymış. Çünkü 91'de yapıldığında örnek bir depreme dayanıklılık sertifikası almış. Yani bu bilgiyle de ne yaparsanız artık belki ortamlarda satmak istersiniz. Hadi çıkalım 45. kata. Direkt binanın girişine 45. kata ulaşabilmeniz için observatory yani gözlem noktası buluşma alanı yapmışlar. Buradaki bu asansörlerle şimdi birazdan yukarıya çıkacağız. Akşam 9'a kadar çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu binayı her yarım saatte bir akşam aydınlatıyorlar. Birazcık turistik bir yer ama hem ücretsiz hem de gelmişken Tokyo'yu tepeden görmek için en ideal yerlerden biri. Bakalım yukarıdan nasıl görünecek? Evet, bir hayalin peşindenin sevgili takipçileri. Nasıl, eğleniyor muyuz? 45. kata hoş geldiniz. Valla içimde saçma bir mutluluk var. Aşağıdaydık değil mi? Şuradaydık işte az önce. Oradan başlamıştım videoya. Şöyle tepeden bir Tokyo'yu görün bakalım hanımlar beyler. Nasıl yaptınız değil mi? Şu düzenin, yollara bakın. Tertemiz her şey. Park vardı az önce sizi gezdirdiğim. O şuradaki parktı. Yani bitmez ki, ben size 20 bölüm çeksem de Tokyo'yu anlatamam yani. Dev bir metropol sonuçta. İşte ben az önce hayranlık duydum dediğim şey buydu arkadaşlar. Bu kadar binanın ortasına bu kadar büyük parkı korumayı başarmalarıydı demek istedim. Böylesine büyük bir metropolde. İnanılmaz. Bazı şehirler vardır. Hem gecesini hem gündüzünü görmelisiniz. İşte Tokyo. Ve artık aşağıya indik. Burada gece başladı. Tokyo dünyanın en renkli gece hayatlarından bir tanesini görebileceğiniz bir metropol. Ve bugün günlerden cuma. O yüzden bu bölümü kapatacağım. Çünkü sonraki bölümde daha kapsamlı bir size Tokyo'nun arka yüzlerini de göstereceğim bir gece hayatı bölümü yapmak istiyorum. O yüzden bir sonraki bölümde kanala abone olup bildirimleri açtığınızda bunları göreceksiniz. O yüzden hanımlar beyler, Japonya'da bu bölümden artık benlik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.